Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Hoş geldin Ay Yıldız, Ege, Stoak, Ceylan Demir, Müjgan. Nasılsınız arkadaşlar? Sevinç Aydın, Tarçın burada. Tarçın, gel. Gel canım, seni soruyorlar, gelir misin? Tarçın bebek, Nazlı, Kemal merhaba. Kalina merhaba. Betül Yüksel, Janet, Hasan. Metruk Adam ne kadar çok ülkede gösterilecek gördünüz mü? Ne kadar çok fazla ülkede Mert Ramazan Demir'in filmi yayınlanacak. Betül Yüksel diyor ki merhaba, beğenimi yaptım diyor. Beğenimi yaptım geldim. Herkes beğenisini yaparsa çok memnun olurum arkadaşlar. Sonra unutuyorsunuz. Janet Buenos Dias Colombia diyor. Janet welcome. Janet hola 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 Janet hola amigos. Kolombiya'dan Janet aramızda. Stoak evet şapkam denizci kaptan şapkası. Yaşar Çindemir merhaba hoş geldin. Vicky iyi yayınlar Bilal Bey diyor. Ay Yıldız Bilal abi içimden bir ses sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Stoak ben hep yapıyorum beğeni. Mesajlarınızı okumayı çok seviyorum. Merhaba. Bu arada özel üyelerim burada mı? Özel üyelerim Dilek Şenyurt burada mı? Şili'den, Güney Amerika'dan Şili'den Delfina Di Masio. Delfina Di Masio burada mı? Delfina Di Masio. Şili'den. Ayşe Özmutlu iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim. Miki Bravo iyi akşamlar diyor. Sağ ol. Janet Kolama Şili'den Janet geldi. Janet Kolama Şili'den warm greetings from Chile. Çok teşekkürler. Thank you very much. Thank you very much Janet. Thank you very much. Janet Delfina Di Masio'yu görürsen söyler misin? Yayına bekliyoruz kendisi. O benim özel üyem Şili'den. Miledi Şiharas Henitse. Miledi Şiharasenisse bu arkadaşımız da Gürcü yazı şeklinden anladım. Gürcistan'dan yazıyor. Hepimizin Gürcü lisanını bildiğini kabul ederek kendi diliyle yazıyor. Olsun. Orzan Latifov merhaba. Ferzin Arden. Aşkları konuşalım çocuklar. Tunzela Kerimova, greetings from Azerbaycan diyor. Azerbaycan'dan Tunzele, Sevcan Ersoy yemekte neden basın yoktu? Çağırmazlarsa, davet etmezlerse davet edilmeyen yere gidilir mi arkadaşlar? Yaşar Çindemir hoş geldin diyor. Hepinize kucak dolusu selamlar Bodrum'dan, Gündoğan'dan. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Bu arada Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in filmini izleyecek mi Bilal abi diye sanki sözleşmiş gibi birkaç arkadaş bunu soruyorsunuz bana mesajlar yollayarak. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Evet Dilek Şenyurt özel üyem ve Şili'den Delfina Di Masio. Burada mı tekrar soruyorum. Müjgan Pile de geldi. Müjgan Pile hoş geldin. Ve Icardi, Galatasaray'da ünlü futbolcu Icardi ile ayrıldığı karısı Vanda Nara arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Böyle bir şey olamaz ya. Kadın hem ihanet etti Icardi'ye hem hatalı. Ayrılık onun yüzünden gerçekleşti. Biliyorsunuz o eşkıya kılıklı bir DJ ile aldattı Icardi'yi, kocasını, iki kızının babasını ve Icardi de çok zor günler geçirdi. Kadın Arjantin'de ülkelerinde nafaka davası açmıştı. Nafaka davası neticelendi ve kadının lehine sonuçlandı. Mahkeme her ay Icardi'ye $110.000
çocuklar için nafaka ödemeyi ödemesini kararlaştırdı. Ayda $110.000. Ne yapıyor? 4 milyon liradan fazla yapıyor. Ayrıca $3.500 da faizi var. Bu ödemesi gereken nafakanın. Ne kadar büyük para bunlar. Tamam, adam para kazanıyor ama böyle dağıtırsa, her ay $110.000 kazanırsa 10 ayda ne yapar? 1 milyon 100 bin, 1 milyon 100 bin, 1 milyon 300 bin lira yılda, 1 milyon 300 bin dolar. Yani bizim paramızda 40 52 milyon lira yılda nafaka parası ödeyecek karısına. Çok büyük paralar bunlar ya. Büyük haksızlık yani. Büyük haksızlık. Vandan Ara da çalışıyor, kazanıyor. Vandan Ara'nın da bir sürü yan geliri var. Kendisi açılışlara, davetlere gidiyor, tanıtımlara katılıyor. Bir sürü geliri var kadının. Ama gelin görün ki mahkeme böyle karar vermiş. Peki dostlar, Kerem Bürsin'in aşkla ilgili söylediklerini merak ediyor musunuz? Kerem Bürsin bir zamanlar Hande Erçel'in sevgilisiydi. Şimdi Sabancı sülalesinden bir kız da çıkıyor, biliyorsunuz. Kerem Bürsin aşkı tanımlıyor. Aşkın tek bir anlama geldiğini düşünmüyorum diyor. Aşkın tek bir anlama geldiğini düşünmüyorum. Aşk akışkan bir şey, çok fazla şekil ve form değiştirir diyor. Böyle bir aşk tarifi de bugüne kadar hiç duymadım arkadaşlar. Aşk akışkan bir şey, çok fazla şekil ve form değiştirir. Bir kere çok büyük bir şans diyor aşkı bulmak. Katılıyor musunuz? Aşkı bulmak çok büyük bir şans mı? Herkesin aşık olduğunu sanmıyorum diyor. Gerçekten şanslıysan aşkı bulabilirsin. Aşk sendeki pozitifliliği, mutluluğu ortaya çıkartan, egoların yerle bir olduğu, hiçbir şeyin umurunda olmadığı, sadece seni gülümseten bir duygu. Yani Kerem Bürsin'ce aşk. Katılıyor musunuz? Ay Yıldız diyor ki 4 gözle seni bekliyoruz abi diyor. Neden mesajlar akmıyor onu anlamadım. Bilal dayı Afra'nın çocuğunun babası. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Erhan isim değiştirmiş, aramıza geldi. Erhan isim değiştirmiş. Fevzi ismini almış. Erhan isim değiştirmiş. Nizami Şehmarova, yapmayın kızın günahına girip durmayın. 3 senede Afra hamile deyip duruyor. Ya bu Erhan, Allah Allah. Erhan artık aramızda değil. Neyse, bu Fevzi yeni Niki ile Fevzi artık aramızda değil. Vicky katılıyorum diyor. Vicky katılıyor Kerem Bürsin'e. Aşk tek başına kayır doyurmaz abi. Mantık olmalı diyor Ay Yıldız. Katılıyorum. Katılıyorum. Stoak bence Mert Afra ile beraber izleyecek diyor. Mert Ramazan Demir Afra ile beraber izleyecek diyor. Ya dünden beri yazıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 5-6 kişi yazdı. Aynı böyle senin sorduğun gibi de soran var. Bir de Afra Mert Ramazan Demir'in filmini izleyecek mi? Bilal Bey, işte Bilal abi. Afra nerede izleyecek? Sette olursa nasıl izler? Gece de çalışıyor Afra, biliyorsunuz. Geçen gece sabaha kadar çalıştılar Assos'ta. Son günleri bitecek set. Nasıl izler? İzler mi? Niye? Ya Allah Allah, bu sadece bir anda yayınlanacak, bir daha yayınlanmayacak diye bir şey mi var? Ne demek nasıl izler? Konuşacağız hepsini. Çiğdem Aslan Argun, Mert Afra film dedin, ortalık yıkılıyor şimdiden diyor. Mert Afra film olayını ben demedim. Sevgili Onur Akay söyledi. Mert'le Afra Saraçoğlu'nun birlikte bir film düşünceleri olduğunu, kendilerine gelen senaryolar olduğunu ve şu Afra'nın da Mert'in de işi bittikten sonra, özellikle Afra İstanbul'a döndükten sonra birlikte senaryoları okumaya başlayacaklarını, bir arada film çekmek için
söyledi Onur Akay. Emine Yıldız birlikte izleyebilirler ama Afra şu an sette. Setten sonra birlikte izlerler. Gerçi cumartesi seti bitiyor Afra'nın. Afra'nın setine hiçbir şey kalmadı. Cumartesi günü de bugün günlerden Perşembeydi. Cumartesi günü de Onur Akay'la canlı yayınımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Ve pazartesi günü Onur Akay'la yine bir canlı yayınımız var. Bundan sonra söylemiştim ama tekrar edeyim yayında olmayan arkadaşlar için. Sevgili Onur Akay'la haftada 2 gün canlı yayınımız var. Cumartesi ve pazartesi. Ay Yıldız diyor ki Afra ve Mert filmi olmaz abi çok erken. Erken derken yani bu dizi değil ki. Dizi olsa erken dersin. Tamam haklısın ama film, sinema filmi. Ay Yıldız ayrıca izler bence abi demiş. Sevcan Ersoy herkes barışıklığının kimse inanmıyor Bilal abi diyor. Bilal Murat da Murat da Fevzi'nin devamı. Erhan'ın bir başka versiyonu. Murat da artık aramızda değil arkadaşlar. O da aynı saçma şeyi soruyor. Seren çok merak ediyorum metruk adamı diyor. Ağır bir dram geliyor. O ağır dram, o hapishaneden çıkmış adam filan. Ümit ediyorum ki Mert Ramazan Demir'in o yumuşak üslubuyla, o güzel vücudu ve güzel yüzüyle, o oyunculuktaki usta oyunculuğu kendi özünde ustalıkla karakteri canlandırıp yansıtmasıyla kameraya o ağırlık, o ağdalı dram senaryodaki o ağdalı dram durumu yumuşayacaktır ve bizleri çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Mert Ramazan Demir'in yorumunun çok hoş olacağını ve o fragmanda gördüğümüz, fotoğraflarda gördüğümüz karanlığın, hikayedeki karanlık tabii ki mekanlardaki karanlık, oto tamircisi sonuçta cezaevinden çıkıyor. Cezaevi karanlık bir yer. Oto tamircileri öyle şenlikli güneş gören günlük gülistanlık yerler değil ki. Hangardan bozma, garajdan bozma yerler. Oto tamircileri kusura bakmasın yani çoğunluğu öyle. Sanayi içlerinde karanlık ortamlar ve kasvetli bir ekran, kasvetli bir perde bizi bekliyor. Yani sonuçta haksız yere abisinin ya da kardeşinin cezasını çekmiş, ailesinin, babasının baskısıyla hapse girmiş çocuk. Hiç günah suçu olmadığı halde Mert'in Baran karakteri, canlandırdığı Baran karakteri ve çıktığında içinde ailesine karşı hem bir öfke var hem bir sıcaklık var. Dışarıya çıktığı bir mutluluk var. Karma karışık duygular içinde ve hayata tekrardan tutunmaya çalışan bir insan yanında ufacık kızla, yeğeniyle birlikte onların güzel oyunculuklarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Ben genellikle dram izlemekten kaçıyorum. Hayatta yeteri kadar üzüntü, keder var diye. Zamanında tabii ki çok izledim. Her şeyi, her türlü filmi zamanında çok izledim. Mesleğim gereği de. Ama artık seçmeye çalışıyorum. Fakat söz konusu Mert Ramazan Demir olursa elbette ki izleyeceğiz arkadaşlar. Aşkın Tarifini herkes anladı mı? Kerem Bürsin'den Aşkın Tarifi. Kerem Bürsin'den Aşkın Tarifini herkes anladı mı? Evet, Erhan'ı da gönderdik. Erhan da kendi hesabıyla geldi. Yine aynı saçma soruyu sordu arkadaşlar. Sevgili Onur Akay bugün bir yazı yazdı. Enteresan bir konu. Kendisi daha evvel canlı yayınımızda Dilan Çıtak'la kocası Levent Dörter arasındaki soğukluğu anlatmıştı Onur Akay. Onların geçinemediklerini, zaten Dilan Çıtak'ın yaptıklarından sonra kamuoyundan çok büyük tepki gördüğünü hepimiz biliyoruz. İşte uçakta olay çıkarması, havalimanında, terminalde hem görevlilerle, müşterilerle tartışması,
Ve en sonunda Bodrum'da trafik polisiyle, tartışması, kendisini kamuoyu nezdinde oldukça sevimsiz bir hâle getirmişti. Şimdi Onur Akay'ın yazısını okuyorum sizlere. Bugünkü yazısı. Dilan Çıtak ile damadı, İbrahim Tatlıses'in damadı müzisyen Levent Dörter hakkında evliliklerinde kriz olduğu iddiaları, ortaya atıldı. Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkaran Dilan Çıtak ile Levent Dörter daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmişlerdi. Babası İbrahim Tatlıses ve küçük kardeşi İdo Tatlıses ile arası açılan Çıtak sosyal medya üzerinden yalnızca ağabeyi Ahmet Tatlıses ve küçük kız kardeşi Elif Ada Tatlıses'i takip ediyor. En son Bodrum'da dur ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürüp karakolluk olmasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak şimdi de eşi müzisyen Levent Dörter'i sosyal medya hesabından sildi. Siler. Oysaki düğünlerini hatırlıyorum da evlendikleri zamanı. Hem birbirlerine yakışan bir çift hem de nasıl ışıl ışıllardı, nasıl da mutluluk saçıyorlardı çevrelerine. Evet, Dilan Çıtak ve Levent Dörter 2022 yılında görkemli bir törenle evlenmişlerdi. Evliliklerinde kriz olduğu iddiaları gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Dilan Çıtak'ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle daha da alevlendi. Soyadını da değiştirmiş. Bir babasının soyadını artık kullanmayacağını söylemişti. Şimdi kocasının soyadını kullanmayı. Ya çok kararsız bu kadın. Çıtak eşi Levent Dörter'in soyadını profilinden kaldırarak boşanma dedikodularına neden oldu. Üstelik Dörter'in de Çıtak'ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirdi. Çift daha önce benzer söylentilerle gündeme gelmiş ve paylaştıkları videolarla o söylentileri yalanlamışlardı. Zor. Yani, Dilan Çıtak biraz, stresi fazla bir insan ve gerilimi fazla bir insan. Kendi kendine de, konuları büyütüyor ve kendi kendine de dert açıyor. Toplum içinde davranışları biraz daha değişik, biraz daha farklı. Ayrıcalık da istiyor. İnsanlardan, kurumlardan, görevlilerden ayrıcalıklı davranın bana gibi bir beklentisi de var. Hem babası İbrahim Tatlıses'i saymıyor. Babasına kumanda fırlatmıştı kafasına biliyorsunuz ve o davadan da yargılanıyor. Fırlattığı kumanda yaralamaya teşebbüs silah sayılmıştı ve dava açılmıştı. Hem babasını saymıyor hem babasının kızı olduğunu söylüyor polislere. Allah'ım yardımcısı olsun. Sadun Akil Bilal hocam selamlar. Ortak rahatsız diyor. Çıtak rahatsız diyor. Nihal Sapanlı, Onur Akay bugün avcı demiş. Afra Mert koşmuş. Yarım kilosu anlamadım. Yarım fotosu. Afra Mert'i koymuş yarım fotosu. Milk siz de her şeye inanıyorsunuz. Çiğdem Aslan Argun öpücükler yollamış. Ay Yıldız Beyza Nur Feyzi galiba ya da seninle. Belkıs Beyza Nur. Evet. Evet arkadaşlar. Belkıs. Beyza Nur'a sen Selim misin diyorlar. Gülseren Başkan Beyza Nur. Yorumlarınıza bakmak istedim ama baktığıma pişman oldum. Tartışıyorsunuz. Tartışmayın çocuklar. Evet. Eğer yeni katılanlar varsa aranızda ve like yapmayı, beğen yapmayı unutan varsa lütfen like'lasın arkadaşlar. Olduğunuz yerlerde hava nasıl? Bulunduğunuz yerlerde. Bodrum'da bugün gündüz biraz sıcaktı ama şimdi şu anda esiyor. Çok şükür esiyor ve nem yok gibi az. Nem yok gibi az. O yüzden de rahatız. Sizlerin olduğunuz, yaşadığınız yerlerde hava nasıl? Hiç kıştan yazan var mı? Ha, var. Güney Amerika'dan yazan arkadaşlar, Kolombiya'dan yazan, demin Şili'den yazan arkadaşımız, Arjantin'den yazan bir arkadaş gördüm demin. Oralarda kış mevsimi
hüküm sürüyor ve onlar herhalde büyük bir ihtimalle paltoyla geziyorlar sokaklarda. Kışı özleyen var mı içinizde? Türkiye'de olup da kürede olup da kışı özleyen var mı? Maria Tarano. Maria nereden yazıyor? Romanya'dan yazıyor. Maria welcome. Ay Yıldız Su Burcu Yazgı. Olmasın diyor. Yeni yüzler gelsin diyor. Su Burcu'yu artık eskimiş kabul ediyorlar. Ya Su Burcu daha dünkü oyuncu. Onu bir artık kadınların yaşı hakkında eleştirme yapma yoksa size ceza gelir diyor. Sito Ak. Ya Onur Akay'ın nedir bu kadınlardan çektiği? Uf. Kadınlar yaş konusunda maalesef bazı hanımlar takıklar. Sevgili Onur Akay'a da böyle bir sıkıntı geldi. Yani uzaklaştırma geldi. Gönül Yazar'dan da geldi şimdi. Bakalım ne olacak. Yıldız Tilbe uzaylılara, deniz kızlarına ve evrime inanmıyorum demiş. Yıldız Tilbe, ben uzaylılara, deniz kızının varlığına ve evrime Ya Yıldız Tilbe ya. Nereden çıktı bu ya? Nereden çıktı ya? Uzaylılara geçen gün de drone kovalıyordu mikrofon elinde sahnede. Biliyor musunuz? Yani drone yollamışlar ona gazeteciler. Havadan onun videosunu çeksin, fotoğrafını çeksin. Güzel fotoğraflar alsınlar, konser görüntüleri alsınlar diye. Bu drone'u görüyor şarkı söylerken konser sırasında. Konsere ara veriyor. Mikrofonunu drone'u yakalamaya çalışıyor. Ya Yıldız ya. Aman ya Yıldız ya. Uzaylılara inanmıyorum diyor ya. Senin gibi benzerin yok. Vallahi benzerin yok ya. Ben uzaylılara inanıyorum. Ne olacak şimdi? Sen zannediyor musun ki milyarlarca, bak milyar, 100 demiyorum, 1000 demiyorum, 10 bin, 100 bin demiyorum, milyon demiyorum, milyar, trilyonlarca, katrilyonlarca gezegen var. Bir tek dünyada mı hayat var zannediyorsun? Yıldız Tilbe. Elbette ki o gezegenlerden birçoğunda da hayat vardır yani. Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor ya. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Yani deniz kızlarına inanmıyormuş. Hani o deniz kızından kastı tabii hani kuyruğu olan deniz kızı var ya, balık kuyruğu olan. Ben de inanmıyorum. Kim inanır ona ya? Ona kimse inanmaz zaten. Ne alaka? Niye bunu söylüyorsun? Konser sırasında durup bu söylenir mi? Şarkını söylemeye devam et. Drone kovalanır mı ya? Herkes işini yapıyor. O da son icat. Havadan fotoğraf çekiyor işte. Daha güzel. Ne güzel yani. Elindeki mikrofonla drone'a vuracaksın. Vurdun, düşürdün onu. Ne olacak şimdi? 30-40 bin lira onun parası. Sen mi ödeyeceksin? Ne gerek var drone'u kovalıyorsun? Yıldız Tilbe. Ceylan Demir merhaba diyor. Hoş geldin Ceylan. Naile İmanlı. Onur Bey de sizi çok seviyor. Onur Bey'i çok seviyorum diyor Mahri. Sito Ak. Beğen sayısı. Evet. Gazeteciler davet edilmediği için gitmemiştir oraya. Yani gizlemişlerdir. Zaten çok fazla davetli olan bir şey değil, gala değildi. Masa düzeninden anladım. Yani bir uzun masa görülüyordu. Şu paylaşımlarda upuzun bir masa görülüyordu. Herhalde 30-40 kişilik bir yemek davetiydi zaten. Yemek davetleri böyle galalar için, böyle gösterimlerde çok fazla geniş olmaz. Kokteyl olsa
çağır. 150 kişi çağır, 200 kişi çağır. Ama yemek davetleri illa güzel bir yerde yapılacak zaten bu davet, bu gala. Oldukça masraflı olur ve yapılmak istenen şey ayrı bir büyük bir bütçe gerektirir. Bir yük olur firmaya. Gerçi Netflix'e yük olsa ne olacak diyeceksiniz. Netflix yapmış galayı. Yemeği diyelim biz buna. Davet yemeğini. Belli sayıda insan çağıralım. Bizden filme emeği geçen oyuncuları, işte yönetmen yardımcısı, yapım yardımcıları filan. Ondan sonra yayınlanacak kanaldan birkaç yönetici ve Netflix'ten bazı yöneticilerin katıldığı dar çerçeveli bir yemek olmuş arkadaşlar. Ve oyuncular işte Mert Ramazan Demir orada, o küçük kız orada, Mert Ramazan Demir'in başrol arkadaşı. Zaten kızcağız o fotoğrafları da paylaştı. Mert'le de ne kadar güzel abi kardeş gibi anlaşıyorlar değil mi? Baran ve Lidya karakterleri. Ada Erma ile Mert Ramazan Demir Baran, Ada Erma da Lidya karakteri. 23 ülkede gösteriliyor. Türkiye'de de yarın saat 10'da Netflix, Türkiye'de sabah 10'da açacağız Netflix'leri. Ben muhtemelen cep telefonundan izleyeceğim. Sizler nereden izleyeceksiniz? Yazın lütfen. Benim olduğum ülkede yayınlanacak mı diye soranlar olabilir şu anda. Beni hem şimdi izleyenler arasında yabancı ülkelerden hem daha sonra altyazıları girdikten sonra, ben yayın bittikten yarım saat kadar sonra müsaade ediyor YouTube alt yayınların, alt dizilerin diğer lisanların, diğer dillerin eklenmesine ve pek çok ülkeden dostlarımız, arkadaşlarımız bu YouTube yayınını izliyorlar kendi dillerinde. Şöyle, Metuka'dan yayınlanacağı ülkeler yarından itibaren Avustralya, Brezilya, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri yani Dubai ve Abu Dhabi, Cezayir, Meksika, Hollanda, Filipinler, Polonya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, İngiltere, Çin. Bu arada Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i benim bu yayınlarımdan, bu saydığım ülkelerin içinden hangileri izliyor? Şöyle bir bakalım. Avustralya'dan izleyen var, Brezilya'dan var, Fransa'dan var, Almanya'dan var, İtalya'dan var, Japonya'dan olduğunu söyledi geçen gün bir arkadaşımız. Ha yok, beni izleyen olarak söylemedi de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i Japonya'dan çok bilip takip edenler var dedi. O arkadaş burada mı? Bunu söyleyen arkadaş. Güney Kore, Malezya'dan, evet, birkaç kere gördüm Malezya'dan. Meksika'dan var. Birkaç arkadaş var Meksika'dan. Yayınlarımızı daha sonra altyazı Meksika'da konuşulan İspanyolca yüklediğimde oradan izliyorlar. Hollanda'dan var. Polonya'dan var. Lehçe istiyor. Lehçe altyazıyı ekle Bilal Bey diyor. Lehçe. Polonya'da lisanı konuşuluyor. Güney Afrika'dan var. Daha dün kendisiyle mesajlaştık. İspanya'dan var. İngiltere'den emin değilim. Burada bunlar. Ama burada olmayıp da Ukrayna mesela, Rusya'dan çok arkadaş var bizi takip eden, ama Rusya'da metruk adamın gösterilmeyecek olması yanlış. Rusya'da Mert Ramazan Demir'in o kadar çok hayranı var ki, değerli Netflix yöneticileri. Siz Rusya'da nasıl göstermezsiniz? Kolombiya'da mesela, şimdi de var aramızda. Panama'da nasıl göstermezsiniz? Ukrayna'da gösterin. Çok var orada bizi. Bulgaristan'da o kadar çok var ki onlar yok burada.
Onlarda da açın Metruk Adam'ı yayınlayın. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Evet. Bu Erhan çeşitli isimlerle çıkıyor ortaya ve o saçma soruyu habire soruyor. Yok, o Erhan kendisi. Onu tekrar, engelledim. Film çekmek asla erkek değil. Hande Barış. Evet. Peki dostlar, Mert Metruk Adam'la ilgili Metruk Adam'daki karakterinin ismini temmuz ayının sonlarında arkadaşlar duyurmuştu, paylaşmıştı Mert Ramazan Demir ve babası Abdülcelil Bey, hiç unutmuyorum, hayırlı olsun inşallah diye başarı dileğinde bulunmuştu oğluna ve kalpler, kırmızı kalpler koymuştu. Doktor Melik Demir de, ailenin diğer bir ferdi Doktor Melik Demir de keza aynı şekilde kardeşine çok iyi dileklerde bulunmuştu ve siz, sevgili takipçiler, bu güzel dileklere binlerce like yapmıştınız, beğen yapmıştınız. Mert için ve ailesi için çok güzel bir gururdu o paylaşımlar ve o beğeniler, o yorumlar. Şimdi yarın aynı saatte herkes, Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu seven herkes, eee, Türkiye'den, yarın saat 10'da Türkiye'de yayınlanacağı için Türkiye'den herkes, milyonlar ekran başında olacak. Ya cep telefonu ekranından, ya işte bilgisayar ekranından ya da televizyon ekranlarından, o ilgili kanaldan, eee, filmi, Mert Ramazan Demir'in yeni filmini açıp izleyecekler ve hepimizin kalbi o delikanlının başarısı için atacak ve sevgimizi yollayacağız ona. İyi dileklerimizi yollayacağız. Gururlanacağız. O da gururlanacak muhakkak. Şansı çok olsun, şansı bol olsun. Şimdi ben birkaç gündür, bir yayıncı olarak, bir gazeteci ve bir yayıncı olarak, birkaç gündür bu filmden bahsediyorum ya, geliyor, izleyecek misiniz? Şu kadar gün kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Yarın da yayınlanacağı için bugün de bahsediyorum. Dün birisi bana yazmış, bu yayınlarımı izleyen birisi, "Kaç lira alıyorsun, kaç para alıyorsun? Mert'in reklamını yapıyorsun, yapımcıdan kaç para alıyorsun, Mert'ten kaç para alıyorsun?" Ya, oyuncuyu eleştiririz, oyuncunun yaptığını doğru bulmadığımızı söyleriz. "Sen oyuncunun düşmanısın, sen linçliyorsun." derler. Eee, Oyuncunun yaptığı güzel bir şeyi beklediğimizi duyururuz, paylaşırız, anlatırız. "Aman," deriz, "siz de destek olun." Bu sefer de derler ki, "Menfaatin ne, ne kadar para alıyorsun, zarf mı al?" Ya Allah aşkına, bu kafalardan çıkın dostlar. Bir yere varamazsınız. Bu zihniyetten çıkın. Unutmayın ki ben yayıncıyım. Ben yanlış bildiğimi de söylerim. Bakın, doğru söylüyorum burada. Şu anda doğru söylüyorum. Sizinle benim aramdaki fark. Ben fan değilim, fanatik değilim. Bakmayın, zaman zaman söylerim. Eee, Sevdiğimi söylüyorum, seviyorum çocukları. Ama gözü kapalı, gözü kara değilim, gözü kapalı değilim. Olamam da. Ben gazeteciyim. Güzel bulduğum, olumlu bulduğum şeyleri her zaman burada seve seve açıklarım, anlatırım. Ve işimin gereği de bir beklenti içindeysem, bir, ürünü geliyorsa o oyuncunun, o kişinin bir, filmi, dizisi geliyorsa bunu da tabii ki seve seve paylaşır ve sizlere de hatırlatırım. Beğenmediğim yönü olursa da bunu da açık açık söylerim. Ben bunu söylediğim zaman linçlemiyorum onu. Yanlış yaptığını söylediğim zaman onu linçlemiyorum ama sen fanı olduğun için, gözün kara olduğu için, bir şey görmediğin için ondan başka, zannediyorsun ki ben düşmanıyım onun, onu linçliyorum. Hayır. Ben yaptığı hatayı söylemek zorundayım, bir gazeteci. Her şeyden evvel gazeteciyim. Bırak onu,
abisiyim. Bırak onu, çok tecrübeli bir yayıncıyım. Dolayısıyla onu uyararak aslında onun iyiliğini yapıyorum, iyiliğini istiyorum, iyiliğine konuşuyorum. Bir de bunu böyle bu taraftan bakmanız lazım ama gözü kara fanlar bunu anlayamaz. Ben ne kadar konuşursam konuşayım anlayamaz. Onların aşk yaşadığını, mutlu olduğunu, mutlu oldukları zaman da sizlerin de mutlu olduğunu çok iyi biliyorum. Eee, Şimdi bana sorduğunuz diğer soru dostlar, Bilal Bey, Afra Saraçoğlu izler mi? İzleyecek mi? Elbette izleyecek. Niye izlemesin? Elbette izleyecek. Onlar barıştılar zaten. Keşke birlikte izleseler. Ama ikisinin de sorumlulukları var. İkisinin de içinde bulundukları bir çalışma var. O çalışma planı onların kendi özel yaşantısına göre olamaz yani set. Onlar baş başa film izleyecekler diye setler öyle ayarlanamaz. Allah korusun bir sağlık problemi olur, bir şey olur. O zaman tamam set programı değişebilir ama istedikleri zaman izleyebilirler. Beraber de izlerler, ayrı ayrı da izlerler. Zaten çok insan izleyecek. Türkiye'de de dünyada da en çok izlenen Netflix yapımlarından birisi olacak arkadaşlar. Bir sonrasına bakmak her şeyin benim yapımda olan bir şey. İlerisini düşünmeyi her zaman her olayın severim, arzu ederim. Bir adım ilerisini. İşim gereği de öyle. Şimdi ben bunun devamını, ilerisini düşünüyorum. Bu film gösterime girdikten sonra rakamlar ortaya çıkacak. Ne kadar izlendi? Gösterildiği ülkelerde en çok izlenen ilk 3 arasına girecektir. Mutlaka en çok izlenen filmlerin ilk 3'ü arasına girecektir. Yarının rekorunu kıracaktır zaten diye düşünüyorum. Allah bol şans versin, başarı versin. Bütün iyi niyetle çalışan, yüreği temiz olan herkese, sadece oyunculara değil herkese. Zühre o ayarlanır ya Zühre. Oradan talep gelirse o ayarlanır. Rusya'da neden izlenmiyor? Ben de şaşırdım diyor da evet. Rusya'da çok büyük bir seyirci kitlesi var. Onlar için. Patricia Hola desde Argentina, Esperando Metruk. Adam Mert Ramazan Demir. Patricia. Patricia. Patricia Arjantin'den. Yorumlarınıza bakıyorum. Ülkü diyor ki Afra'nın da yanlışlarını söyle diyor. Afra'nın yanlışlarını hatırlat o zaman Afra'nın yanlışlarını burada bize Afra'nın yanlışlarını hatırlat. Ay Yıldız diyor ki Ruslar her yerde diyor. Emre Yıldız Mert'in filmini bir senedir bekliyorum. Heyecanla izleyeceğim diyor. Naila İmanlı izleyecek tabii ki kız sevgilisi sonuçta. Sekine Rüstemova Afra'nın ne yanlışı oldu diyor. Afra'nın yanlışı herhalde kendisi üzüntülere sokulunca, üzüntülere boğulunca Afra üzülmesine neden olan olaylarla karşılaşınca sessiz kalması, kendi içine çekilmesi, kimseyi üzmek istemeden, kimseyle kavga etmeden, kimseye bağırıp çağırmadan bu yaşadığı büyük hüsranı, büyük hayal kırıklığını kendi başına çözmeye çalışması. Afra'nın yanlışı bu olabilir. Başka ne yanlışı oldu Afra'nın? Başkası olsa yeri göğü yıkardı be. Konuşturmayın beni. Antiler. Kim gönderdi sizi bu yayına, bu kanala? Afra Saraçoğlu'nun yerine başkası olsaydı elinde tavayla, oklavayla, maşayla kovalardı.
kendisine yanlış yapanı. Antiler buradan Akyaka'ya kadar kovalardı. Beni söyletmeyin şimdi, ağzımı bozdurmayın. Sevcan Ersoy, Bilal abi kültürlü bir insan. Bu camen teşekkür ederim. Çiğdem Aslan Argun, film çekmek asla erkek değil. Ne demek istedin? He, anladım Çiğdem. Merhaba Bilal Bey, biz de çok seviyoruz Afra'yı, Mert'i de. Ben de ikisini de çok seviyorum. Ama şöyle, şu böyle, şu hatalı filan diyenlere katılmıyorum artık. Ben yani elimden geldiği kadar yapıcı olmaya çalışıyorum ve yanlış yapanın da yaptığı yanlışı unutuyorum, unutturmaya çalışıyorum. Çevremdeki insanları da unutmaya teşvik ediyorum ama böyle antiler çıkıyor arada. Yani başkalarının doldurduğu kişilerdir bunlar da. Başka yerlerde, başka hesaplarda doluyorlar. Biliyorlar bizim burada barışçıl olduğumuzu. Onlar barışsın diye haftalarca uğraştığımızı ve barıştırdığımızı, sevgili Onur da bu konuda çok öncüydü. Geliyorlar burada yine bir şekilde antilik yapmaya çalışıyorlar. Yok onun yanlışını. Ne Afra'nın ne yanlış oldu? Şimdi beni sinirlendirdin yine. Kızı işinde gücünde, bu kaçıncı işi biliyor musun sen Yalı Çapkını bittikten sonra? Afra Saraçoğlu'nun kaçıncı işi bu? Senin haberin var mı? Kız kamera karşısında uyuyor gece gündüz. He? Sayayım mı yaptığı işleri Yalı Çapkını bittikten sonra? Go Türkiye'yi yaptı. Gitti Miami'ye reklam filmi çekti. Geldi şimdi 50 gün oldu neredeyse. Dizi filmdi. Afra'nın ne yanlışı oldu? Sinirlendirmeyin insanı. Afra da Mert de bizim. Bölmeye çalışmayın. Afra izleyecektir. Elbette izleyecektir arkadaşlar. Elbette izleyecektir. Vicky Afra'nın hiçbir yanlışı olmadı. Kendisi çok nazik ve iyi bir insan. İmajı veriyor ama Mert'i de çok seviyorum. Tabii. Aynen söylediklerine katılıyorum. Evet, Paris Moda'ya da gitti. Paris Moda'ya da gitti tabii. Sadun Akil diyor ki Paris Moda'ya gitti. Netflix herkes izlemiyor eskisi gibi diyor. Şimdi yaz dönemi olduğu için biraz izlenmeler düşüyor tabii. İnsanlar akşamları dışarıda çay bahçelerinde, deniz kenarlarında saat 11-12'yi yapıyorlar arkadaşlar. Çimenler üzerinde. Sizi seviyorum, düz konuşuyorsunuz diyor Mehmetova. Sağ ol. Allah sizi korusun, hepimizi korusun. İyi akşamlar Elif. Meryem Jakibova burada. Meryem Janibekova. Teşekkür ederim. Ya sinirlenmeyin değil de haksızlığa gelemiyorum. Yoksa bunu söyleyen arkadaş da çok bilinçli olarak söylediğini zannetmiyorum. Dolduruşa geliyor insanlar. Sosyal medyada çok gezince bazı kanallarda da takılıp kalınca antilerin dolduruşuna gelebiliyorlar. Bizim için Afra Saraçoğlu'da Mert Ramazan Demir'de ikisi de değerli. Geçtiğimiz günlerde bir şey söylemiştim. Barışmadan evvel onlar barışmasalar da yollarına ayrı ayrı da devam etseler bundan sonra Mert Ramazan Demir'in de işleri başarılı olsun diye dua ederim. Başarılı olsun isterim. Afra için de aynı dileklerdeyim. Hiçbir zaman yok şu hatalıydı, bu hatalıydı, başarısız olsun, cezasını çeksin filan diye asla düşüncem olmaz demiştim. Çünkü ikisinin de yüreğini, gerçekten de yüreğini biliyoruz ikisinin de. Allah yollarını açık etsin arkadaşlar. Hadi bu konuyu da kapatalım. Milkovic evet beraber seyredecekler diyor. Milkovic de beraber seyredecekler diyor. Milkovic nereden yazıyor? Milkovic Elanur'un yayın bitince antiler girmesin. Bu ne ya? Girip bir tanesi giriyor, ikide bir buraya yazıyor saçma sapan. Yok Afra Saraçoğlu hamileymiş de, yok böyleymiş de, şöyleymiş de. Aman Allah'ım ya. Ondan sonra onu engelliyorsun, gidiyor başka isimle geliyor, tekrar bir şey yazıyor.
Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Like'larınız için teşekkür ederim. Abone olmayan dostlar varsa, abone olurlarsa sevinirim. Birlikte çok daha güçlü olacağız, daha güçlü oluruz, daha iyi yayınlar yaparız. Abone sayımız artarsa, like sayımız artarsa ve yorumları da lütfen eee, yorum olarak da katkıda bulunursanız çok memnun olurum. Bakın, özellikle akşam, şimdi saat kaç? 19. 19.30'dan sonra, YouTube altyazılara müsaade ediyor ve ben yaklaşık 30-35 dilde altyazı ekliyorum. Ondan sonra yurt dışından, bizi takip edenler, yayınlarımızı takip edenler girmeye başlıyorlar ve videoları izliyorlar. Videoyu izliyorlar. Altyazı eklediğim için kendi dillerinde izliyorlar ve sonra, yorumlara geçiyor o arkadaşlar ve gece yarısına kadar, yorumlarda çeşitli yorumlar yazıyorlar. Lütfen o yorumları okuyun. Bakın çok zevkli. Onlara cevap verin. Orada apayrı bir forum oluşuyor. Bu sevdiğimiz oyuncularla ilgili, konuştuğumuz magazin konularıyla ilgili ayrı bir orada tekrardan böyle bir sohbet ortamı doğuyor. Ben mümkün olduğu kadar, eee, o sohbetlere cevap vermek istiyorum. Yazanlara cevap vermeye çalışıyorum. Galiba yurt dışından yazan arkadaşlara zahmet edip binlerce, on binlerce kilometre öteden yazanlara biraz fazla müsamaha mı gösteriyorum? Daha fazla like mı yapıyorum? Onlara, cevap verirken daha çok çiçek, böcek mi koyuyorum? Geçen gün bir arkadaş dedi ki, "Ya dışarıdan yazanlara, yurt dışından yazanlara cevap veriyorsun, bana cevap vermiyorsun." dedi. Sağ olsun. Yok o yani yabancılara karşı daha böyle bir sevecen, daha bir sıcak olmak bizim misafirperverliğimizde var ya, ondan dolayıdır o. Yoksa benim için Türkiye'min her yerinden yazan, vatandaşlarımın değeri de çok çok bambaşka, çok farklı. Hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı dostlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.